Hayat aynasında kendini okuyabilenler için yeni bir dönem başlıyor. Okuyan hayatın ritmiyle buluşmayı kolaylaştıracak. İnsanların kaçak olarak gördüğü aslında yaşadığı anı kaçırmaktır. Tam olarak içine doğamamaktır. Tıpkı güneşin doğuşunda gözünü kapatmak gibi. Bir sonraki için içinde bulunduğundan çıktığında için bomboş olur. Boşluğu doldurmak istedikçe hayatında boşluk kalmaz ama içindeki boşluk da dolmaz. Tüm bu deneyimler çoklukmuş gibi gözükürken sakinleştiren tek bir şey varken çok diye görünen, şekillenen, o yüzden şekle takılan, çokluğun içinde kaybolur. Bu bir ormanın içinde bir böcekle randevulaşmaya benzer. Ancak böcek seni gelir bulursa buluşabilirsin. O yüzden çokluğun içerisinde arayarak değil, buluşacağın yerde sakince orada beklemektir, olabilmektir esas. Seni o buluşmaya götürecek olan içindeki çağrıdır. Çünkü sadece o gelip seni bulur. Sen onu bulamazsın. Yaratılış tek bir zerre ile, tek gibi görünen o zerrenin sonsuz şekilleriyle şekillenirken, o çokluğun içerisinde buluşmanın tek bir yolu açıldı. İçinde titreşene, içinde bir an olsun fark ettiğinde, buluşmaya davet ettiğin ve seninle buluşmaya, sana davet gönderenle buluşman için ihtiyacın olan habere, haberciyi serbest bırakırsın. O yüzden canlılar ölüme yürümez. Ölüm gelir onları bulur. Bulunmak ve buluşmak isteyen için kendinde olması çok değerlidir. Kendinden uzağa giden için buluşmak ne mümkün? İçinde olmadığın arabayı yürütmeye çalışmak gibidir. Anahtarı elinde olsa da içinde değilsen hareket edemezsin. Bu hayatın bilgisiyle anahtar, bilgi sana kendini aktaramadığında eyleme başlatamazsın. Bu hayatın ritmini duymak, Tanrı'nın nefesini duymak gibidir. Tanrı'nın, Allah'ın ritmi formdan önce gelir. Form açığa çıkıştır. Halbuki ritim karmaşadan önceki haldir. Karmaşadan önce ritim başladı. O kendiliğinden açığa çıkacak olanın kendi ritmini duymaya başladığı andır. Form dışı özgür bıraktığında, ışık özgür kalınca çeşitlilik başlar. Çeşitlilik ile artık ritim duyulmaz oldu. Şimdi işte seyir başladı. Bu nasıl bir şeydir bilebilir miyiz? Uzun bir süre bir yerde oturup orada olduğunu bildiğin düşünceyle buluşmak için beklemek gibidir. Ne olduğunu bilemediğini zannettiğin şeyi aslında bilirsin. Ne olduğunu bilmediğin ama orada olduğunu bildiğin ve buluşacağından emin olduğun şey. İşte o içindeki Tanrı'nın çıktığı an gibidir. Bu bütünün burada kendinde olanı fark etmesi demek gibidir. Hayatın ortaya çıkmasına izin veriştir. İşte bizim anlayacağımız şekliyle ondan sonra akış, onun için akış başlamıştır. Zaman dediğimiz O ve L arasında, ol arasındaki sonsuzdur. Akış hala devam ediyor. Bir su kuyusunu bulmak gibi anlattım. Su kuyusunu açmak için uğraşan bu alemin sırlarını keşfedebilir. Akışın başladığında biz ona yaratım diyoruz. Açığa çıkartan, açığa çıkmayı kabul eden ve buluşan olunur. Her boyutun bir yöneticisi olsa da o birdir. Bizim boyutumuzun, dünyamızın anlaşılabilmesi için onu öğreticisinin, aktarıcısının veya akışı başlatanın yaratımının fark edilmesi gerekir. Ancak o izin verirse ve o kapıdan, o boyuttan diğerlerine geçilebilir. Geri kalanlar birer yanılsamadır.
Bu boyutun ritmi için açığa çıkmayı kabul eden bu boyutun sisteminin yöneticisi de bir ritme bağlıdır ve arş-ı alaya kadar el elden üstündür diyebiliriz. Bu boyuttan öteki boyutlara geçebilmek için bu boyutu tamamlamış olmamız ve Tanrı'nın ritmiyle uyumlanmış olmamız gerekir. Onun ritimle uyumlanamayan için bedenin dışına sızan bir kan gibi olunur. Pıhtılaşır, kabağa dönüşür, orada düşünceleriyle kala kalınır. Boyutlar arası yolculuk yapabilenler var mı diye soru sorabiliriz. Boyutlar arası yolculuk için buradaki bağlantının bitirilmiş olması gerekir. Beyni bir tür uzay aracı gibi gördüğümüzde, dünya deneyimi tamamlanmadığında, oradaki çeşitlilikler insanı ve beyindeki bilgi akışını yönetmeye başlar. Buraya nasıl gidilir dersek şöyle söyleyebiliriz. Bir kara aracın var ama bu denizdeki hedefine ulaşmana yardım edemez. Yani edinilmemiş bir takım özellikler olmadan, görüntüler olsa da bilgi aktarımı pek mümkün olmaz. Ancak ve ancak dünya ile ilgili olaylardan biraz olsun uzaklaşabilmeyi başarır. Şekil ve formdan frekansı dinlemeye ulaşabilirsek, kendi içindeki ritmi duyabilir, o zaman bu boyutun ritmiyle buluşabiliriz. Burada bize bilginin aktarımı başlayabilir. Bu sistem ve boyutla işi bitiremeyen için öteki tarafa geçmenin bir manası yoktur. Biz bunun için programlanmadığımızdan anlamamıza kolay olamaz. Çünkü beynimizi kullanalım diye bize merak diye bir program verilmiştir. Bunlar nöronlar arası haberleşme sisteminin sağladığı bir tür elektriklenme, o bölgeyi harekete geçirmeye çalışmak gibi bir aktiviteyi bizim beynimizi diri tutmak için yapılmıştır. Çünkü bu bir araç gibidir. Bizim yaptığımız ne varsa elektrik akımlarıyla bir tür bilgi akışının sağlanması gibidir. Aslında biz ne kadar çok bilgiden uzaklaşırsak o kadar bağlantı kurabiliriz. Ama bu cahillik gibi algılanmamalıdır. Eğer beyin kullanılmadan kapatılan bir hale gelirse o zaman bir takım hikayelerle anlatılan, karanlık varlıklar diye aktarılan bölgeye geçiş olur. Ki orası aslında hareketsizlikten dolayı birçok olasılığı içerir. Bu olasılıkların ortaya çıkışından dolayı yavaşlayan sistem, o olasılıklar ortaya çıktığında yeniden form almak için bekler. Işıkla buluşmak ve açığa çıkıp şekillenebilmek için. Bunlar olmayacak demek değil, sadece vakit kaybı ile ilgili bir şeydir. Yani bizim boyutumuzda zaman çok önemlidir. Özellikle içinde bulunduğumuz gezegende zaman birincil öncelik taşır. İşte bu aşağıya doğru inen, karanlığa doğru hareket eden enerjilerin tehlikeli ya da istenmeyen olarak tanımlanmasının sebebi yavaşlayıp hareketin nöronların birbirleriyle haberleşmenin zorlaşması ile ilgili olması söz konusudur. Çünkü eğer ki haberleşme ağından uzaklaşırsak ağırlaşır ve durağanlık başlar. Her şeyi yeniden başlatmak için, tekrar akışa alınabilmesi için enerjinin aktarımına ihtiyaç duyar. O zaman hareketli ve hareketini çok yüksek kullananlara doğru hareket etmeye başlar negatif. Çünkü onun ihtiyacı oradan beslenmektir. Enerjiye ihtiyaç duyar. Tekrardan bağlantıya geçebilmek için kendini bunun için zorlar. İşte şimdi burada anlatmak istediğimiz şudur ki, sakin diye tanımladığımız her şeyi duyup, her şeyi hissedip, onun içindeki ritmi duyduğumuzda bizim deyimimizle Tanrı'nın kalp atışını hisseder ve duyarız. Aslında bu aktarımların sebebi farklı boyut geçişlerinin de hazırlığının yapılmasıdır. Uyanık olmak bazen uyarıcı için değildir. Biz görsel olarak çok enerji harcadığımızda ritmi duyamayabiliriz. Bu yüzden arada sırada gözlerinizin kapaklarını indirin. Gözlerin kapaklarının inmesi sadece ışık uyarınlığı ile bağlantının kesilmesi değil. Görme duygusu ışık ile ilgili değildir. Ama ışık şekil ve formu açığa çıkartandır. Açığa çıkmış şekil ve form bizi oyalayabilir.
Ama ritim hep orada durmaktadır. Arada sırada göz kapaklarını indirmek, formdan ritme gelmemize yardımcı olur. Çünkü ileri boyutlarda kelime ile aktarım olmaz. Sadece frekans ritmi aldığımızda aktarım gerçekleşir. Burada soru yoktur, merak yoktur. Sadece ritme katkı vardır. Sadece anlamak yeterli değildir. Anlamak yerine buluşmak daha iyi gelir. Eğer duymak istiyorsan, kendi bedenini kocaman bir kulak gibi düşün ve hisset. Daha rahat edersin. Bildiğin seni bu boyutta çapalayabilir. Bildiğini kenara koy, yeniyi yenilerek almayı dene ya da seç. Kaderin kalemi dilinde, tesiri sesindedir. Kendine yeni bir kader, yeni bir gelecek inşa et.